Keşmir, Güney Asya, Çin ve Orta Asya'nın kesişim noktasında yer alan, dağların ötesinde bir bölge. Tarihte Cammu ve Keşmir olarak bilinen bu prenslik bugün fiilen 3'e bölünmüş durumda. Yaklaşık %55'i Hindistan'ın, %30'u Pakistan'ın, kalan %15'lik bölümse Çin'in elinde. Burası Himalayalar ile Karakorum Sıra Dağları'nın yan yana dizildiği, 6000 metrenin üzerindeki zirveleri ve sarp vadileri ile hem doğa harikası hem de askeri bir kale. Ama bu dağların arkasında saklanan gerçek çok daha farklı. Keşmir, 3 nükleer gücün Hindistan, Pakistan ve Çin'in sınırlarının birleştiği bir noktada bulunuyor. Bu bölgenin coğrafyası kadar karmaşık olan başka bir şey varsa, o da devletlerin buraya biçtiği jeopolitik değer. Batıda Keşmir Vadisi, doğudaysa Ladak'ın yüksek rakımlı soğuk çölü var. Sıra dağlar bölgeyi doğal bariyerlere çeviriyor. En kuzeyde ise Siachen buzulu yer alıyor. Siachen'in hemen ötesinde Afganistan'ın Vakhan koridoru var. Bu kadar kritik bir jeopolitik kavşakta olmak, Keşmir'i uluslararası krizlerin ortaya çıkabileceği bir sahne haline getiriyor. 22 Nisan'da Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde meydana gelen terör saldırısında silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişi yaşamını yitirmişti. Ölenler arasında Hint donanması subayı bir teğmenin de bulunduğu açıklanmıştı. Söz konusu saldırı bölge konusunda yıllardır problemler yaşayan iki ülke arasında tansiyonu yeniden yükseltti. Hindistan ve Pakistan'dan bahsediyorum. O gün bugündür sınır hattı silah sesinden geçilmiyor. Karşılıklı atışlar var. En merak edilen soruysa tüm bunların büyük bir savaşın fitilini ateşleyip ateşlemeyeceği. Peki o günden bu yana neler yaşandı? Taraflar hangi hamlelerde ve açıklamalarda bulundu? 22 Nisan'dan bu yana neler oldu? Son günlerde iki tarafta büyük askeri tatbikatlar düzenliyor. Hindistan donanması geniş çaplı bir deniz tatbikatı başlattı. Pakistan Hava Kuvvetleri çok sayıda savaş uçağını sınır bölgelerine konuşlandırdı. Ayrıca bölgeye hava savunma sistemleri yerleştirdi. 23'ünde Hindistan Savunma Bakanı Singh, böyle bir eylemin sorumlusu ve arkasında olanlara çok yakında net bir şekilde yanıt vereceklerini söyledi. Yaşanan son saldırının ardından Hindistan doğrudan Pakistan'ı sorumlu tuttu. İlk adım 1960 tarihli Indus Su Anlaşması'nın askıya alınması oldu. Bu anlaşma Indus havzasındaki nehirlerin paylaşımını düzenliyordu. Ravi, Beas ve Sutlej nehirleri Hindistan'a, Indus, Jhelum ve Chenab nehirlerinin %80'i ise Pakistan'a tahsis edilmişti. Fakat bu sistem uzun süredir kırılgan. Zira Pakistan, Hindistan'ın inşa ettiği barajlarla su akışını kısıtlayabileceğinden endişeli. Özellikle tarımda tamamen Indus nehrine bağımlı. Yani şu anda hayati bir tehditle karşı karşıya. Örnek vermek gerekirse ülkenin tarımsal su ihtiyacının %80'i, hidroelektrik enerjisinin ise yaklaşık 1/3 bu havzadan karşılanıyor. İşte şu an anlaşmanın askıya alınmasının sonucunu görüyorsunuz. Solda 26 Nisan tarihli uydu görüntüsünde Chenab Nehri'nin Pakistan'ın Sialkot bölgesinden güçlü şekilde aktığı görülüyor. Ama sadece 3 gün sonra 29 Nisan'da aynı bölge neredeyse tamamen kurumuş. Nehir yatağı griye dönmüş, tarım alanları suyla bağını kaybetmiş. Bu kriz sadece suyla sınırlı kalmadı. Attari Vagah sınır kapısı kapatıldı. Her gün binlerce insanın izlediği Hindistan ve Pakistan askerlerinin törenleri durduruldu. Yeni Delhi, Pakistan'ın savunma ateşeleri ve askeri temsilcilerine ülkeden çıkmaları için bir hafta süre tanıdı. Aynı şekilde kendi savunma, hava ve deniz danışmanlarını da İslamabad'dan geri çağırdı. Bu diplomatik kopuşa Pakistan aynı sertlikte karşılık verdi. 24 Nisan'da Hindistan'daki tüm Pakistan vatandaşlarının ülkeyi terk etmeleri istendi. İslamabad da aynı çağrıyı Hindistan vatandaşları için yaptı. Bu adımların tam ortasında Pakistanlı yetkililer çok daha sert bir uyarıda bulundu. Hindistan'ın Indus Nehri'ni kesmeye yönelik girişimlerini savaş sebebi saydı. 28 Nisan'da Hindistan, Pakistan'da yayın yapan çok sayıda YouTube kanalını yasakladı. Bu adım dijital propagandanın da bir savaş aracı haline geldiğini gösteriyordu. 29 Nisan'da ise Pakistan ordusu, Keşmir sınırında bir Hint drone'unu düşürdüğünü açıkladı. Bu drone'un Bhimber bölgesinde keşif uçuşu yaptığını ve sınır ihlali gerçekleştirdiğini belirtti. Öte taraftan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ordusuna operasyonel özgürlük tanındığını duyurdu. 30 Nisan'da Pakistan Enformasyon Bakanı, Hindistan'ın yakın zamanda bir askeri saldırı gerçekleştirme hazırlığında olduğunu söyledi.
Bakana göre ellerinde bunu kanıtlayacak güvenilir istihbaratlar var. Peki diğer devletlerin olaya yaklaşımı nasıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'la Hindistan arasında tırmanan gerilimin bir an önce düşürülmesini arzu ettiklerini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump bu kritik süreçte çok kısa bir yorum yaptı. Bir şekilde kendi aralarında çözerler. Diğer taraftan Amerika'nın askeri kargo uçakları da bu süreçte Hindistan'a iniş yapıp durdu. Çin tarafındaysa Dışişleri Bakanı Wang Yi gerilimi düşürme çağrısında bulundu. Taraflar arasında bir savaşın çıkıp çıkmayacağı belirsiz. Fakat tansiyon oldukça yüksek. Ordular bölgede hareketliliğini sürdürüyor. Keşmir dünyanın en yoğun askeri varlık barındıran bölgelerinden biri. Hindistan bölgede yaklaşık 500 binden fazla asker ve paramiliter güç konuşlandırmış durumda. Özellikle Keşmir Vadisi'nde sığınaklar, kontrol noktaları ve garnizonlarla dolu yoğun bir askeri ağ var. 2023'teki bir haberi anımsıyorum. Hindistan, Hindu sivilleri silahlandırarak bir milis ağı kuruyordu. Keşmir'deki Müslümanlar bu milislerin kendilerine yapabileceği saldırılardan endişe ediyor. Keşmir'de Pakistan tarafındaysa asker sayısı net olarak bilinmiyor. Ancak Azad Keşmir ve Gilgit-Baltistan'da 100 binin üzerinde asker olduğu tahmin ediliyor. Her iki ülkede Keşmir'de ağır topçu sistemleri konuşlandırmış durumda. Hindistan Bofors FH-77B, dağlık bölgeler için M777 obüsler ve Ladakh'ta K9 Vajra kundağında obüsler kullanıyor. Ayrıca 122 mm Sahra topları ve 120 mm havan topları da konuştu. Pakistan tarafındaysa Amerikan yapımı M109 kundağı motorlu obüsler ve klasik çekili toplar yer alıyor. Yeni sistem olarak Çin'den SH-15 kamyona monteli obüsler de tedarik edildi. Her iki tarafta çok namlulu roket atarlar kullanıyor. Hindistan'ın 40 kilometre menzilli Pinaka MBRL sistemi ve Pakistan'ın 100 kilometre menzilli A100 roket sistemi mevcut. Şimdi de iki ülke ordularının olası yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazırlıklı olup olmadıklarına bir bakalım. Hindistan ordusu yaklaşık 1.248.000 aktif askeri personele sahip. Bu sayı Pakistan'ın 560.000 kişilik aktif ordusuna kıyasla oldukça yüksek. Aradaki bu fark Hindistan'ın çok daha büyük bir insan gücü havuzuna sahip olmasıyla bağlantılı. Nüfus bazında bakıldığında Hindistan 1,4 milyar, Pakistan ise 252 milyon nüfusa sahip. Global Firepower verilerine göre Hindistan, dünya genelinde ordu sıralamasında 145 ülke arasında 4. sırada yer alırken Pakistan 12. sırada. Bu sıralamalar insan gücü, ekipman, mali kaynaklar ve lojistik kapasite gibi çok sayıda parametreye dayanıyor. Ancak bölgesel gerçeklikler, tarihsel çatışmalar ve teknolojik gelişmeler bu dengeyi zamanla değiştirebilir. Her iki ülke de nükleer güce sahip. Son verilere göre hem Pakistan'ın hem de Hindistan'ın yaklaşık 170 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Kara gücü açısından Hindistan ordusu 4201 tank ve 148.594 zırhlı araçla donatılmış durumda. Pakistan'ın ise 2627 tankı ve 17.516 zırhlı aracı var. Buna karşın Pakistan bazı özel alanlarda avantaja sahip. Kundağı motorlu obüslerde Pakistan'ın 662 sistemi bulunurken Hindistan'ın bu kategoride sadece 100 adet silahı var. Çok namlulu roket atarlar alanında Pakistan 600 adete, Hindistan ise 264 adete sahip. Bu durum Pakistan'ın belirli ateş gücü alanlarında uzmanlaştığını gösteriyor. İki ülkenin savunma bütçelerine bakalım. Kim ne kadar harcıyor? Askeri gücün sürdürülebilirliği ayrılan bütçeyle yakından ilişkili. Hindistan yılda 75 milyar dolar gibi büyük bir savunma bütçesi ayırırken Pakistan'ın bu alandaki yıllık harcaması yaklaşık 7,64 milyar dolar. Bu yatırımlar Hindistan'ın personel sayısını artırmasına, daha gelişmiş ekipmanlar edinmesine ve modernizasyon yatırımlarını sürdürmesine olanak tanıyor. Pakistan ise sınırlı kaynaklarını daha stratejik ve öncelikli alanlara yönlendirerek caydırıcı bir savunma kapasitesi oluşturmaya çalışıyor. Deniz gücü kıyaslaması yapalım. Hindistan'ın toplam 293 deniz aracı bulunuyor. Bu sayıya 2 uçak gemisi ve 18 denizaltı da dahil. Pakistan ise toplam 121 deniz platformuna sahip. Envanterinde uçak gemisi bulunmazken 8 denizaltı barındırıyor. Pakistan Hava Kuvvetleri 498'i savaş jeti olmak üzere 879, Hindistan ise 542'si savaş jeti toplam 1716 hava aracına sahip. Rakamlar Hindistan lehine büyük bir üstünlük ortaya koysa da askeri dengeler sadece nicelikle belirlenmiyor. Coğrafya, hız, doktrin, caydırıcılık kapasitesi ve bölgesel ittifaklar gibi değişkenler
sonuç üzerinde belirleyici olabiliyor. Peki son gündeki çatışmalar tam olarak nerelerde yaşanıyor? Geçmiş yıllarda kurulan kontrol hattı boyunca çeşitli noktalarda düşük yoğunluklu çatışmalar görüyoruz. Taraflar şu an için saldırıları şiddetlendirmemeyi tercih etti. İşte bu noktada Hindistan'ın bölgesel denkleme nasıl yerleştiğini daha iyi anlamak gerek. Amerika'nın son yıllarda Hindistan'a verdiği desteği artırdığı biliniyor. Ama dikkat çeken bir diğer aktör de İsrail. Hindistan'ın özellikle savunma alanındaki en güçlü dış ortaklarından biri İsrail. Diplomatik ve askeri ilişkileri yıllar içinde oldukça gelişti. 1990'ların başında başlayan bu yakınlaşma bugün milyarlarca dolarlık silah anlaşmalarına, ortak üretim tesislerine ve stratejik işbirliklerine dönüştü. 1999 Kargil Savaşı'nda İsrail Hindistan'a havan topları ve füze sistemleri sağladı. Bu iki ülke arasındaki savunma ortaklığında bir dönüm noktası oldu. 2005'te Hindistan savunma alımlarında yerli üretim şartı getirdi. Bu politika İsrail savunma devlerinin Hindistan'a yatırım yapmasını hızlandırdı. Mevcut süreçte Hindistan ordusunun envanterinde İsrail'in bazı silahları var. Mesela ortak üretim Barak, Heron, Hermes 900 insansız hava araçları ve Tavor piyade tüfeği gibi. Bir sonraki videomuzda Hindistan'la İsrail arasındaki askeri ilişkilerin geçmişten günümüze seyrini detaylıca ele alacağız. Takipte kalın. Peki Pakistan ve Hindistan neden aralıklarla çatışmalar yaşıyor? 1947'de başlayan ayrılığın ardından geçen her 10 yıl bir çatışmayla kaydedildi. Bu iki komşu devlet defalarca savaşa girdi. Şimdi bu büyük gerilimin tarihine birlikte bakalım. İngiltere çekildi. Hint Yarımadası ikiye bölündü. Biri Hindistan, diğeri Pakistan oldu. Fakat basit bir çekilme ve sömürgeciliği bitirme olayı değildi bu. Afrika ve Orta Doğu'da bazı ülkelerin sınırlarının kasıtlı şekilde yapay olarak çizilmesi gibi İngilizler de Asya'da böyle bir girişimde bulundu. İngiltere çekilirken arkasında dini temelli bir ayrım bıraktı. Müslüman nüfuslu bölgeler Pakistan'a, Hindu çoğunluklu bölgeler Hindistan'a bırakıldı. Ancak Keşmir bu ayrımın dışında tutuldu. %90'ı Müslüman olan Keşmir halkı Pakistan'a katılmak istiyordu. Fakat Keşmir'in Hindu prensi Maharaja Hari Singh Hindistan'la birleşmeyi tercih etti. Bu karara direnen Keşmir halkı isyan etti. Prens isyanı bastırmak için Hindistan'dan yardım istedi. Hindistan asker göndererek bölgeyi işgal etti. Böylece 1947'de ilk savaş başladı. Savaş 1 Ocak 1949'da Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla sona erdi. Referandum çağrısı yapıldı fakat Hindistan bunu reddetti. Bölgedeki askerlerini çekmedi. Kontrol ettiği toprakları kendi bünyesine dahil etti. Buna karşılık Pakistan'da kontrolü altındaki bölgeleri iki özerk yapı olarak tanımladı. Azad Keşmir ve Gilgit-Baltistan. Keşmir üzerindeki ilk savaş bitmişti ama mesele çözülmemişti. 1965'te Hindistan'la Pakistan yeniden karşı karşıya geldi. Keşmir'deki kontrol mücadelesi büyük çaplı bir savaşa dönüştü. 1971'de savaş bu kez doğuya sıçradı. Doğu Pakistan'da yani bugünkü Bangladeş'te halk ayaklandı. Hindistan bu bağımsızlık hareketini destekledi. Pakistan buna hava saldırılarıyla karşılık verdi. Ancak savaş kısa sürdü ve Bangladeş bağımsızlığını ilan etti. Savaşın ardından imzalanan 1972 Şimla Anlaşması'yla bugünkü kontrol hattı oluşturuldu. Keşmir iki ülke arasında fiilen bölündü. 1980'li yılların sonuna gelindiğinde bölgede halk ayaklanmaları görüldü. Siyasetçilere suikastlar düzenleniyor, adam kaçırmalar yaşanıyor, silahlı gruplar giderek güç kazanıyordu. Hindistan bu ayaklanmaların arkasında Pakistan'ı gördü. İddiasına göre isyanlar organize ediliyor, militanlar sınırdan içeri sokuluyordu. Yeni Delhi bölgeye binlerce ilave asker göndermişti. Taraflar arasında 1999'da Kargil'de sınır ihlalleri yaşanıyordu. İhlaller 7 hafta süren çatışmalara evrildi. 2019'da Cammu Keşmir'de polis teşkilatına bağlı milis gücüne düzenlenen bombalı saldırıda 44 kişi hayatını kaybetti. Yeni Delhi saldırıların arkasında Pakistan'ın olduğunu ilan etti. Buna karşılık Pakistan sınırları içindeki Balakot'a hava saldırısı düzenledi. Pakistan ise ertesi gün Hint savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Bir pilot esir alınıp birkaç gün sonra iyi niyet göstergesi olarak iade edildi. Sonuç olarak son olayları ele alırsak Hindistan ve Pakistan arasında bugüne kadar yaşanan çatışmaların çoğu sınır hattı üzerinde gerçekleşti. Taraflar kimin kazandığı belirsiz kalan birçok askeri çatışmaya girdi. Bazı analistlere göre Modi 2019'daki gibi bir hava saldırısıyla iç kamuoyuna mesaj vermeyi ve bunu siyasi kazanca çevirmeyi planlıyor.
Ancak her olay sonrası toplumda güçlü yanıt beklentisi oluşuyor. Bu sebeple Hindistan'ın da manevra alanı daralıyor. Halkının öfkesine dindirmek için bir karşılık vermek zorunda kalabilir. Bunu da Pakistan topraklarına hava veya topçu saldırısı düzenleyerek yapabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi durumunda Pakistan'dan da sert karşılık gelir. Öte taraftan nehirlerdeki su akışlarının kesik kalması gün geçtikçe Pakistan'ın zararına. İslamabad daha fazla zarara göz yummayıp askeri bir karşılık verebilir. Çatışmanın çok daha şiddetlenip şiddetlenmeyeceği tarafların atacağı adımlara ve saldırıların boyutlarına bağlı olacak. Aslında bundan sonra en önemli olan mesele ise Keşmir'deki sorunun çözülüp çözülmeyeceği. 2019'da Hindistan anayasının 370. maddesini yürürlükten kaldırdı. Bu madde Keşmir'e özel bir statü tanıyordu. Kendi yasasını yapabiliyor, mülk edinme ve vatandaşlık gibi konularda farklı kurallar uygulayabiliyordu. Ama artık Keşmir merkezi hükümete bağlandı. Hindu yanlısı iktidar partisinin bu adımlarıyla bölgede Müslümanlara yönelik baskı arttı. Yani Keşmir sorunu çözülmedikçe Pakistan-Hindistan geriliminin sona ermeyeceği aşikar. Keşmir, Güney Asya, Çin ve Orta Asya'nın kesişim noktasında yer alan dağların ötesinde bir bölge. Tarihte Cammu ve Keşmir olarak bilinen bu prenslik bugün fiilen 3'e bölünmüş durumda. Yaklaşık %55'i Hindistan'ın, %30'u Pakistan'ın, kalan %15'lik bölümse Çin'in elinde.